Evet, network marketing sektörüyle ilgili eğitim dizimizin 4. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde nasıl bir proaktif ağ oluştururuz ve bu proaktif ağın kendi kendini nasıl geliştirebileceğini ve sizin etkiniz olmadan da artık ağınızın nasıl büyüyeceğinin stratejilerini sizlerle paylaşmak istiyorum değerli dostlar. Çünkü proaktif bir ağ oluşturduğunuz zaman artık siz olsanız da sizinle birlikte yürüyen insanlar o ağı geliştirmeye, sizin stratejinizle beraber yol almaya devam edeceklerdir. Proaktif bir ağ oluşturmanın en önemli adımı birincisi hedefinizi belirleyeceksiniz. Ama bu hedef kazanç planı ya da çözüm planınız üstündeki kariyer hedefleri değil. Unutmayın ki arkadaşlar kariyerleriniz karakterleriniz değildir. Bu konunun da altını çiz. Ben görüyorum kişiler mesleklerinde kullandıkları meslek içi jargonu her yerde kullanmaya çalışıyorlar ve çok enteresan tanışma modelleri görüyorum. İşte merhabalar ben Elmas lider bilmem kim işte Yakut bilmem kim falan. Ya abi senin işinin içinde olmayan birisi bunu ya da sektöründen olmayan birisi bunu nasıl algılayacak ki? Aksine seninle ilgili şöyle bir ön yargıya varacak. Ne diyor ya bu gibi. Unutmayın arkadaşlar bakın bunun tekrar altını çiziyorum. Kariyerleriniz, karakteriniz değildir. Sadece geçmiş başarılarınızdır. Tabii hedefinizi belirlerken bu ağı nasıl genişletmek istediğinizin stratejilerini belirlemeniz gerekiyor. Proaktif bir ağı nasıl oluşturmak zorundasınız? Bununla ilgili stratejileri belirlemeniz gerekiyor. Sonunda da bu yaptığınız stratejilerle işte çözüm planlarınızda var olan hedefleri tutturarak o kariyerlere de ulaşabilir hale geliyorsunuz değerli dostlar. Tabii niş pazarları belirleme, ürününüzün özelliklerini iyi bilirseniz hangi nişlere uygun olacağını belirleyebilirsiniz ve bu da size çapraz satışlar gerçekleştirmeye başlar. Mesela kozmetik alanında yürüyorsanız kozmetikle ilgili videolar çekmeye başlayıp kozmetik ürünleri nasıl kullanılırdan başlayıp ama burada tabii uzmanlaşmanız da gerekiyor. Belki gidip bir sertifika programına katılmanız, işte güzellik uzmanlığı sertifikası ve benzeri gibi sertifikaları da adınızın yanına eklemeniz burada size avantaj sağlayacak olabilir üreteceğiniz içeriklerde. Niş pazarlara yürüyerek sadece ücretsiz bilgi vererek oradan farklı müşteri kitleleri edinebilir hale geliyorsunuz. İşte wellness sektöründeyseniz örnek veriyorum sağlıklı yaşamla çekmeye başlayabilirsiniz. Evinizde sağlıklı yaşamla ilgili nasıl yemek hazırlayabilirsiniz gibi videolar çekmeye başlayıp takipçilerinizi arttırabilirsiniz. Bakın buradaki en önemli şey çapraz satış dediğimiz şey. Farklı bir şeyi göstererek oradan yakaladığınız kitleye farklı bir ürünü satabilir hale getirmek. O yüzden nişlerinizi iyi belirleyin. Proaktif bir ağ oluşturmak istiyorsanız ki burada da işte etkili içerik paylaşımları, o nişe uygun içerik paylaşımları sizin hayatınıza girmeye başlayacak. Unutmayın ki sadece ürün sonucu paylaşarak çok fazla bir kitleye erişemeyeceksiniz. Ama etkili içerikler paylaşarak doğru nişlere, niş pazarlara yöneldiğinizde çapraz satış yeteneğinizi de güçlendirmeye başlayacaksınız. Tabii ki de network marketing etkinliklerine katılmak, çeşitli forumlar, çeşitli eventler veya eğitim programları ya da işte şirketlerin yapmış olduğu büyük böyle hani vizyonlarını gösterdikleri, güçlü durdukları yerlere katılımlar ve etrafınızda ne kadar fazla kişiyi de oraya getirdiğiniz zaman nasıl değişim yaşadığınızı görmeye başlayacaksınız. Çünkü oradaki en küçük etkinlikten en büyük şirket etkinliğine kadar olan bütün etkinlikler aslında sizin pazarınızı geliştirmeniz için olan etkinlikler ve bu etkinliklere katılın. Hem inancı varsınız hem de yanınızda getirdiğiniz kişilerle birlikte ekibinizin büyümesine yol açabilirsiniz. Unutmayın ki herkesin etkileneceği şey farklıdır. Sizin etkilendiğiniz bir şeyden bir başkası etkilenmeyebilir ama o etkinlikte tanışacağı ne bileyim bir çapraz hattaki ekip hattınızdan birinden etkilenir ve size evet diyebilir. O yüzden de burada bu etkinlikleri çok iyi kullanmanızı öneriyorum. Proaktif ağ oluşturmak istiyorsanız. Mentorluk alın değerli dostlar. Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Sizden daha önce bu sektöre girmiş kişilerden tecrübe paylaşımlarından yararlanın. Veya işte eğitim programları bunun gibi YouTube üstünde ya da açtığım mesela çeşitli bedeli olan eğitim programları gibi programlarla kendinizi
kendinizi geliştirin ve mentorluk alın. Çünkü unutmayın ki biraz önce söylediğim gibi her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Zaten insansınız, her şeyi bilemezsiniz. Ama bilenlerden öğrenerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Hayat bir seçimdir. Öğrenmek ya da öğrenmemek de bir seçimdir değerli dostlar. Öğrenmemeyi seçerseniz bir gün sonrasında geleceğe baktığımızda sektörden kaybolup gideceksiniz. İşte o hani ben denedim olmuyor diyen kitlelerin çoğunluğunun yaşadığı problem gibi. Öğrenmeye açık değilseniz bu sektörde hiçbir şey elde edemeyeceksiniz değerli dostlar. Bununla birlikte online forumlara katılmak, mesela webinar programları artık özellikle pandemi dönemiyle birlikte hayatımıza giren çok önemli kavramlar var. Online'da çalışmak gibi. Sadece kendi şirketi değil, uluslararası eğitmenlerin düzenlediği şeylere de katılabilirsiniz. Tabii dil biliyorsanız hani bu bir avantajdır dil bilmek, ama kendi bilgi ve kültürünüzü geliştirmek için online'da da olan bütün seminerlere veya işte etkinliklere paralı parasız fark etmez katılmaya çalışın. Çünkü her eğitimde ve her etkinlikte mutlaka bir şey öğreneceksiniz ve tabii kendinize yatırım yapmayı mutlaka düstur haline getirin. Çünkü buradaki en önemli şey dükkan sizsiniz. İnsanlar size evet diyor ya da size hayır diyor ya. Kendinize yatırım yapın değerli dostlar. Bedeli ne olursa olsun kendinize yatırım yapmayı bırakmayın. Bazen duyuyorum işte param yok, eğitime gidemiyorum. Ya zaten eğitime bir şey harcamadığın zaman, bir bedel ödemediğin zaman senin için bir değeri gerçekten olacak mı? Bir de bu tarafından mı? Zaten o parayı kazanmak için o eğitim programlarına ihtiyacın var. İşte bana bedava versinler. Bedavanın bir değeri olmayacak. Bedavanın hiçbir zaman bir değeri olmayacak. Sana verilen bedava olan şeyleri gerçekten kullandın mı? Çok özel tanıdıklarından hediye gelmediği sürece, ki çoğu zaman aldığımız hediyeleri bile bir rafa koyuyoruz, bir daha da bakmıyoruz suratına eğer böyle giyilebilen bir şey değilse ya da işte kullanılabilen bir şey. Kişisel markanızı da inşa etmeye ilk günden itibaren başlayın. Ama ben daha o seviyede değilim hocam. Hayır, o seviyedesin. Birinci günden son güne kadar gerek dijital ortamda gerekse de yüz yüze ortamda kişisel markanızı inşa etmeye hemen başlamanız gerekiyor. Çünkü kişisel marka sizi başarıya götürecektir. İnsanlar tıpkı ürünlerin marka değerlerine verdikleri paraya acımadıkları gibi sizin de kişisel markanıza, dijital ayak izlerinize bakarak sizinle ilgili kararlar verecek, sizin yanınızda olacak ya da karşınızda olacak. Bakın, nötr kalan çok fazla insan olmayacak network marketing sektörü. Ya sizin yanınızda olacaklar ya da sizin karşınızda olacak. O yüzden de amacımız karşımızda olma potansiyeli olan insanları da yanımıza çekmekse kişisel marka değerinizi arttırmak için ilk günden itibaren çalışmalara başlayın değerli dostlar. Bir sonrakisi de ağınızı düzenli olarak güncelleyin. Yeni insanları mutlaka ağınıza sürekli katmaya çalışın. Ve onlardan da bir şeyler öğrenebileceğinizin farkında olun değerli dostlar. Çünkü her bir birey size aynı zamanda bir şeyler öğretebilecek olan bir öğretmendir, bir eğitimcidir. Herkesten bir şey kazanabilirsiniz. Burada eğitmen olmak istiyorsanız aynı zamanda sahnelere çıkıp sadece ürün tanıtımı yapan ya da marketing plan anlatan ya da işte hani networkçü tabiriyle seminer kapamacısı olmayacaksanız, gerçekten bilgiyi paylaşan bir lider noktasına doğru ilerlemek istiyorsanız değerli dostlar, herkesten bir şey öğrenebileceğinizin farkına varın ve sonuncu şık şu: güçlü bir takip mekanizması oluşturun. Evet, güçlü bir takip mekanizması oluşturursanız proaktif bir ağa gerçekten sahip olabilirsiniz. Kim, nerede, ne zaman, ne yapıyor bilin değerli dostum. Ekibinizdeki en küçük ayrıntıya kadar hakim olun. Sürekli güncel bir şekilde iletişimde kalın. Her sabah arayın mesela. Yakın çalışma arkadaşlarınızı mutlaka her sabah kalktığınızda arayın. Bugün senin için ne yapabilirim deyin mesela. Veya işte bugün sana nasıl yardımcı olabilirim deyin mesela. Ya da sadece sesini duymak istedim deyin mesela. Hatırlatın kendinizi. Çünkü o takip mekanizmasıyla ekibinizin en tepeden en aşağıya kadar olan tüm noktalarına nüfuz edebilirsiniz. Ve bu edeceğiniz nüfus da sizin proaktif bir ağa sahip olmanızdaki gerçekten sac ayağının çok büyük bir ayağını size kolaylıkla sağlamış olacak. Takip bu işin olmazsa olmazıdır değerli dostum. Evet, bir diğer videoda yine network marketing sektörünün önemli bir özelliğine daha değineceğiz. Hadi bakalım, bir diğer videoda görüşmek üzere.